Hepinize merhaba. 5 günlük Lombok gezim bitti. Şimdi sırada Bali var. Lombok'taki havalimanındayım. Önce Bali'ye uçacağız. Bir 6 günde orada gezeceğiz. Meşhur Bali'yi ben de merak ediyorum. İlk defa gideceğim. Tabii ülke şu an turistlere kapalı olduğu için havalimanında hep buranın yerel insanlarını görüyoruz. Bizden başka pek turist buralarda yok. Daha önceki videolarda söylemiştim ama tekrar hatırlatayım. Biz buraya Endonezya Büyükelçiliği'nin özel davetiyle geldik. Projeyi, bütün geziyi onlar organize ediyor. Yanımda 2 arkadaş daha var, Halil ve Kerem. Videolarda görmüşsünüzdür. Sonrakilerde de göreceksinizdir muhtemelen. 5 günümüz güzel geçti Lombok'ta. Muhtemelen Bali daha da güzel geçecek. Uçağı biraz erken geçeceğiz. Eğer imkan olursa da bir kokpite bizi yine alacaklar. Pilot izin verirse artık şansımıza. Hello. Thank you. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Tabii yanımızda Kerem Gök olunca bu gibi ince detayları da bize anlatıyor, gösteriyor. Şimdi uçağın mutfak kısmındayız. Söz sende Kerem. Uçakta genellikle yemek yapılmıyor. Uçağa yemekler yükleniyor ve ısıtılıyor. Uçakta genellikle... Büyüklerinde de bu şekilde mi? Tabii genellikle ısıtılır. Yani şöyle bazı uçaklarda uçan şefler falan oluyor. Hani daha detaylı işlemler yapılıyor yemek adına. Ama genellikle işte özellikle bu tarz dar gövdeli uçaklarda yemekler ısıtılıyor. O ısıtma işlemi de işte bu fırınlarda yapılıyor. Onun dışında bu servis arabaları var. Yani bu şekilde galiba yani böyle dar bir alanda aslında bir yandan şey de söylemek istiyorum. Evet, fırın aynen öyle. Benim eşim de kabin memuru. Benim takipçilerim bilirler. Size de söyleyeyim. Yani burada çok böyle dar bir ortamda aslında mucizeler yaratıyorlar. Kendilerine de bir kez daha buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Kabin memurları genelde burada oturuyor değil mi? Genelde değil, kabin memurları burada oturuyor. Bunlar jump seat olarak geçiyor. Bu şekilde. Genelde her kapıda bir kabin memuru oluyor. Ama işte duruma göre ikinci bir jump seat de var burada. Teşekkürler bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bye, thank you. Ülke o kadar yeşil ki yani dedim ya, asfalttan bile palmiye çıkıyor neredeyse. Bizdeki HES kodunun bir benzeri burada da var. Onun kısaltması HAC. Uygulama üzerinden barkod alıyorsunuz. Havalimanında girerken çıkarken onu göstermeniz gerekiyor. Burada da onun kontrolü var. 45 dakika kadar süren kısa bir uçuşla Bali'ye geldik. Valizlerimizi aldık. Otele gitmeden belki bir öğle yemeği yiyebiliriz.
Teman kita sudah Hoş geldin. hanya sebentar malam atau besok pagi kan. Jadi sekarang berapa orang? Sekarang 3-4. Önce restorana gidecekmişiz. So please don't be hesitant. If you have another question, just not only today. We have many. Bizi Çin restoranına getirdiler. Artık bahtımıza ne çıkarsa. Ateş ölçme durumu burada da var. Hemen bakalım. Yemek yine bol çeşit. Balık var. Bu kızartılmış tavuk muhtemelen. Karides var. Lapa pilav var. Onu yemiyoruz biliyorsunuz. Noodle var. Önden çorba geldi. Bu çorba. Bunu böyle ufak kaselere koyuyorlar. Tabii yemeği yerken de bunu böyle fıldır fıldır döndürebiliyorsunuz. Tabii her şeyden önce ılık çay getirdiler. Bunu daha önceki Çin gezimde paylaşmıştım. Ilık su ve ılık çay içtiğinizde sindirim kolaylaşıyor. Çinlilerin, uzak doğuluların böyle genç görünmesini bu ılık suya bağlayanlar var. Yemek işini bitirdik. Bu kızarmış tavuk güzeldi. Bildiğiniz tavuk tadında. Balık sosluydu. Sosu böyle tatlı biraz. Onun haricinde güzel. Pilav, lapa, ona dokunmuyoruz. Karidesi ayıklamak böyle çok zor. Ona da çok dokunmadık. Çorba çok güzeldi. Yemek güzeldi yani. Tabağımızı gördüğünüz gibi bitirdik. Şimdi otele gideceğiz. Otelimize geldik. Odamı göstereyim. Otel gayet güzel. Odamız da konforlu. Şu balkonu göstermesem olmaz. Vakit olursa burası tabii ki dolacak. Burası Bali'nin merkezinde bir otel. Sanırım Endonezya deyince aklıma ilk yeşil gelecek. Aslında akşam yemeği için otelde buluşacağız 2 saat sonra ama otelde durmak yerine çıkıp bir civarı gezeyim dedim. Biraz sanat galerilerine bakacağım. Hem bahaneyle etrafta yürümüş olacağım. Belki gözüme başka şeyler de ilişir. Otobüste gelirken rehber anlattı. Bali'de şu an turist olmadığı için birçok yer kapalıymış maalesef. Ve 9 aydır da ilk defa bana bir turist grubu geldi dedi. 9 ay sonra ilk defa İngilizce konuştuğunu söyledi adam. Hani mutluydu yani biz geldik diye. Buradan bir başlayalım bakalım. Ben böyle çok ince işçilikli şeyleri seviyorum. Onlara bakıyorum. Burada tam öyle aradığım gibi yok ama yine de değişik, rengarenk çalışmalar var. Şansıma da burada fotoğraf çekimi varmış. Onun için etraf biraz dağınık. Tabii böyle yerlerde fotoğraf ve video için izin almanız gerekiyor. Çünkü sanat eseri kopyalanabilir, çalınabilir. Ben her girdiğim yerde izin istiyorum, ondan sonra çekiyorum. Mesela bu yaklaşık 2300 TL falan. AVM de bayağı boş. Burada pek ilgimi çeken bir şey olmadı. Mağazalar hep kapalı. Kimisi ise komple kapatıp gitmiş. Ki burası benim anladığım hareketli, canlı caddelerden biri. Galeri var ama maalesef kapalı.
Dediğin gibi pek turist olmadığından bunlar hep. Bunlar hep yağlı boya. Burası hala Bali'nin merkezi. Böylesine yemyeşil. Şimdi yolda yürüyordum. Yerde bir şey gördüm. Birçok yerde onu göstereceğim. Bu Gıdi bana açıkladı durumu. Anlatayım hemen. Burası Gıdi'nin dükkanı. Dükkanın önünde de böyle bir şey var. Bunu birçok dükkanın önünde gördüm. İçinde işte yapraklar var, çiçekler var. Bunu her gün sabah tanrısı için buraya bırakıyormuş. Hani hediye gibi düşünebilirsiniz. Bunu bırakırken de dilek diliyorum diyor. İşte sağlık diliyorum diyor. Ailem için iyilik diliyorum diyor. Tabii para da diliyorum diyor. Hinduizmin geleneklerinden biri. Aynı zamanda bunun bir benzeri dükkanda da var diyor. Şimdi onu da bakacağız. Burada gördüğünüz gibi tütsü de yakılıyor. Zaten yukarısı kararmış. Her sabah bunu yapıyoruz diyor. Masasında da onun bir benzeri var. Bunu da her sabah koyuyoruz diyor. Bunlar her sabah bizde yapılır. Klasik ritüeldir diyor. Bunları yapıp ibadet ediyoruz diyor. Bu tip geleneklere, göreneklere saygılıyız. Thank you so much. You're welcome. Have a good evening. Yeah, Biraz işte kültürlerini anlamaya çalıştım. Yürümeye, gezmeye devam. Bir de buraya bakalım. Burası açık. Tabii içeri girerken ayakkabılarımızı, terliklerimizi çıkartıyoruz. Burada çünkü adet böyle. Uyumak lazım. Onlar çıkartma diyorlar ama ben çıkartıyorum. Tabii yine izin aldım. Fotoğraf ve video için. Tabii bunlar yine tam benim aradığım gibi çalışmalar değil. Ama güzel. Bunların hepsi yağlı boya. Akşam yemeğini yiyeceğimiz yeri biliyorum. Aslında otelde buluşacaktık ama ben otele dönmek yerine direkt yemek yiyeceğimiz yere doğru yürüyeceğim. Restorana geldim. Abi dedi dur bakalım nereye gidiyorsun öyle, önce şurada bir elini yıka. Tabii ben de hemen elimi yıkadım. Bizim ekip de geldi. Restoranın atmosferi tabii çok güzel. Yemeğimiz geldi. Yine deniz ürünleri ağırlıklı. Bu deniz ürünü dedim ama tavuktan başlayayım. Bu tavuk, karides. Bu mısırlı bir şey. Güzel. Bunu tam çözemedik. Şu tofu. Salatayı görüyorsunuz. Bunlar da yine deniz ürünü. Bu pilavı pek sevmiyoruz. Lapa oluyor çünkü. Gün biraz yorucuydu çünkü yaklaşık 3 saat yürüdüm. Öğlen o kadar çok yemiştik ki bunları artık yiyemedim.
Üstüne de meyvemiz geldi. Yemek bu arada lezzetliydi. Her şey için yine lezzetli diyorum ama gerçekten lezzetli. Bizi çünkü hep böyle çok iyi, güzel restoranlara götürüyorlar. Yarın yoğun bir gün bizi bekliyor. Onun için çok uzatmadan geceyi burada bitirip otele gidiyoruz. Yarın su sporlarıyla güne başlayacağız. Bugün yoğun bir program bizi bekliyor. Önce denize gidiyoruz su sporları yapmaya. Some of the hotel already open, some restaurant already open, some shop already open, smoothly. Bu karşıdaki yapı Bali'nin en yüksek binasıymış. Bali adasını koruduğunu söylüyorlar. Tabii Bali'dekilerin %90'ı Hindu, Hinduizm inancına sahip. O gördüğünüz bina Bali adasını koruyormuş. Burası Bali'de güzel sahil tarafına inen bir yol ve Bali'nin en işlek yollarından biriymiş. Ama şimdi gördüğünüz gibi pek kimsecikler yok diyor rehberimiz. Su sporları yapacağımız yere geldim. Bunu daha önce anlatmıştım. Tekrar anlatmayacağım. Ben yine uzun kolluyu çektim çünkü buranın sıcağı öyle az buz bir sıcak değil, fena yakıyor. Parasailing, jet ski ya da banana bot, artık bunlardan birkaçını yapmaya çalışacağız. Şimdi parasailing yapmaya gidiyoruz. Üçümüz aynı anda yapacağız. Öyle tek tek istemedik. O ki bir ekibiz. Üçümüz beraber yapalım dedik. Kerem, Halil ve ben. Have you been in Bursa? Yes, Bursa and Uludag. I buy this, everything. Ah. Bursa. I like Bursa. And food in Turkey, baklava and What did you like most in Turkey? in Turkey, people nice. Okay. And also food. Food. And tea, chai. Chai also, I like chai. Which food? Everywhere. What kind of food? Like in the grill? Turkish you know? kebab? Yes, Turkish kebab, of course. Türkiye'ye gelmiş, Bursa, Uludağ'ı biliyor. And Istanbul also? Yes, of course, because I handle for Istanbul Travel Mart in Emit. Ha. Yes, I know for that event. Last year. İstanbul'da etkinlik varmış, ona da gitmiş. Bu botla gidiyoruz. Bu bota transfer olduk. Enjoy your body, okay? Ya bak bundan bahsediyorum işte. Kaç metreye kadar çıkacağız? Kısa bir uçuştu ama zevkliydi. Ben de ilk defa parasailing yaptım. Bence yapmaya değer. Hava 30 derece ama nem çok yüksek olduğu için insanı bunaltıyor. Hafiften yağmur başladı. Bir serinleme geldi bize. Valla yağmur yağdığına hiç üzülmüyorum çünkü hava serinledi, daha iyi. Belki kameraya böyle güneşli daha güzel görünebilir ama şu an burada olsanız emin olun siz de yağmuru tercih ederdiniz. Yağmur yağmaya devam ediyor. Biz şimdi muz yapacağız. Beyler el sallayın.
Çocuklar gibi Adam şenlik. bağırmaya o kadar hazır ki. Mahallenin delisi abi. Bir şey olsa da bağırsam Yok diye. yok, güzel güzel. Her Abi ortama kahvaltıya iniyoruz diyoruz. Oo diye geliyor. her ortama Halil gibi birisi lazım. O gibi birisini sonra konuşacağız. Şimdi binmeden önce sordular hani ekstrem ister misiniz diye, biz de isteriz dedik. Bu ekstrem değil yani, bizi bilerek düşürttü. Yatırdıktan sonra illa düşeceksin. Yani yapacak hiçbir şey yok. Düşmesen boğulursun zaten, ters döndü ki. Bro, not Aynen, all the way. tutunmaya çalışacak. Zigzag, zigzag. Abi öyle bir dönüyor ki tutulmak imkansız ya. Muzla 2-3 tur attık. Bizi 2 kere düşürdüler. Eğlenceliydi. Şimdi geri dönüyoruz. Son olarak da jet ski yapacağız. Ama tek çıkamıyoruz. Arkamızda çalışanlardan, görevlilerden biri olacak. Vallahi ne yalan söyleyeyim, en zevklisi bu jet ski'ydi ya. Uzundu da öyle kısa yaptırmadılar. Su sporları aktivitemiz bugünlük bitti. Hindistan cevizi getirdiler ama maşallah karpuz kadar var. Hindistan cevizinin içini içiyoruz. İçtikten sonra bu beyaz kısmı da yeniyor. Aynı Halil'in şu an yediği gibi. Yani tadı güzel bunun ama çok yiyince biraz mideyi bozabiliyor. Yani çok yememek lazım. Ben onun için yemedim. Zaten şimdi yemeğe gideceğiz. Günün yarısını denizde geçirdik. Şimdi bir yemeği hak ettik. Öğle yemeğini yiyeceğimiz yere geldik. Dün akşamki restoranda olduğu gibi burada da içeri girmeden önce el yıkatıyorlar. Hani bu bence böyle göstermelik dezenfektan kullanmaktan çok daha faydalı. Arkadaş, bir ülke bu kadar mı yeşil olabilir ya? Vallahi süper. Hello. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Vallahi mekanda güzel kahve de var gibi görünüyor. Yemek üstüne iyi de bir kahve içeriz. Buranın steak'i güzelmiş. Onun için steak söyledik. Ama yemekten önce bu tatlıyı getirdiler. Anladığım kadarıyla içinde çikolata var. Tatlıyla başlayalım. Burada adet böyle demek. Güzel. Tabii denizden sonra böyle tatlı şey iyi geldi. Tatlı üstüne bu geldi. Soğuk çay. Yani ferahlattı bizi. Etimiz geldi. Mantar var. Şu kabak. Yine mısır. Karnabahar. Artık yiyelim. Et hani normal steak gibiydi. Öyle ekstra çok
aman aman bir tadı bence yok. Ama bu tabakta en güzel olan şey kabaktı. Kabak yanına çok güzel gitmiş. Şimdi üstüne bir kahveyi hak ettik. Ben kahve dedim ama meyve geldi. Bunları biz sipariş etmiyoruz. Menü seçilmiş. Menüde ne varsa getiriyorlar. Tabii bu durumdan şikayetçi değiliz, memnunuz. Kahve günün favorisi. Karnımızı doyurduk. Şimdi sonraki durağa doğru yol alacağız. Bali'nin merkezindeki Kuta plajındayım. Hava bugün biraz tabii kapalı, yağmurlu. Denize girmek için iyi değil ama gezmek için çok ideal. Burası da hemen Kuta plajının yanındaki en işlek yol ama gördüğünüz gibi Starbucks bile kapalı. Plajda tabii pek hareketlilik yok. Şimdi ne yapacağız? Bu dağın ucunda güzel bir tapınak var. Uluwatu Tapınağı. Oraya gideceğiz. Amacımız gün batımını orada yakalamak. İnşallah yağmur yağmaz. Tapınağa geldik. Şimdi şortla bu tapınağa geldiğimiz için içeri böyle kabul etmiyorlar. Ne yapıyoruz? Bu kumaşları belimize bağlıyorlar. İçeride böyle gezeceğiz. Tapınağın olduğu yere biraz bir yürüme yolu var. Ama kısa. Burada tabii maymunlar çok ve kimisi agresif oluyormuş. Yani maymunlara dikkat etmek gerekiyor. Hani üstünde gözlüğünü falan bile çalabilir diyorlar. Yani maymunluk yapıyorlarmış. Bu da büyükmüş ha bayağı. Biz güya gün batımını izlemek için geldik ama elimizde şemsiye ile geziyoruz. Ne yapalım? Demek ki burayı da böyle görecekmişiz. Tapınağın ana girişi burasıymış. Şimdi biz uca doğru yürüyoruz. Muhtemelen birazdan güzel bir manzara bizi bekliyor. Bu tapınağın yürünecek birkaç farklı tarafı var. Biz ilk uğrak yerindeyiz. Şimdi bir de arka tarafta bir yol daha varmış. Oraya gideceğiz. Şu yukarıdaki suyu çalmış. Diğer tarafına geldik. Gerçekten manzara çok etkileyici ya. Orada da amfiteyatro var, muhtemelen gösteri falan yapılıyor. Tapınağın adı Uluwatu. Bu Ulu baş demek, Watu da kaya demekmiş. Bu Hindu tapınağı, böyle tam uçta, tepede. Bunun gibi tapınak ben çok ülkede gördüm. Böyle hani gücü simgeleyecek yerlerde bu tip tapınaklar oluyor. Burası da gerçekten heybetli. Tapınak denilen yer şuradaki sarı yer aslında. Oraya içeri giriş yasak. Bu tapınağı sözde gün batımını izlerken görecektik ama nasipte böyle yağmurlu havada izlemek varmış. Artık dönüş vakti.
Endonezya'ya gelecekseniz bu yağmurlu sezonlara dikkat etmek lazım. Şu an Kasım ayının sonlarındayız. Hani bu aylarda buraya Endonezya'ya gelirseniz böyle günün yarısını yağmurlu geçiriyor olabilirsiniz. Benim için hava durumu gezmeye çok engel olmuyor ama kimisi bir haftalık geziye çıkıyor. O zaman da istiyor ki güneşli havada gezsin haklı olarak. Hani Endonezya'ya, daha doğrusu Uzak Doğu'ya, tropikal iklimi olan bir ülkeye gidecekseniz bu gibi detaylara ciddi şekilde bakmak lazım. Sonra geziniz hüsran olmasın. Akşam yemeğindeyiz. Yine restorana girmeden önce ellerimizi yıkıyoruz. Tabak yine hazır geldi. Biz bir şey seçmedik. Et, tavuk karışık var. Yemek öncesi de soğuk çay geldi. Bu çorbaymış. Hani çok ufacık. Ama olsun, çorba çorbadır. Adettir tabağın boş halini de göstereyim. Bu arada servislerde hep bu yaprağı da kullanıyorlar. Hani bu da ayrı bir otantiklik katıyor. Çorba çok güzeldi. Azdı ama yağlı ve acıydı. Güzeldi. Diğeri de hani bizdeki karışık kebap tabağı vardır ya. O şekilde düşünebilirsiniz. Lezzetliydi. Yine klasik yemek üstüne meyve de geldi. Bu meyve tabağında da vardı aynı şekilde. Muz ağacının yaprağıymış. Bali gezimin bu bölümü bitti. Sonraki videodan devam edebilirsiniz.